Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat tel tel çıtır çıtır bir börek tarifiyle geldim. Bugün birlikte patlıcanlı boşnak böreği yapacağız. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimize ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlayalım. Bunun için uygun bir tavanın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekledikten sonra 1 adet yemeklik olarak doğradığım soğanları ekleyip kavurmaya başlıyorum. Soğanların hafif yumuşayıp pembeleşmesi yeterli olacaktır. Bu aşamadan sonra 1 adet kapya biberi de yine aynı şekilde küçük küçük doğradım. 1-2 dakika kadar kavuruyorum. Kapya biberini de 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra bu aşamadan sonra 2 adet Charleston biberi yine aynı şekilde doğrayıp kavurmaya devam ediyorum. Bu arada ben 4 adet patlıcanı soyduktan sonra minik minik doğradım. Tuzlu suda yarım saat kadar beklettikten sonra suyunu iyice sıktıktan sonra patlıcanları da aynen bu şekilde ekliyorum. Elinizden geldiği kadar küçük küçük doğramaya özen gösterin. Bu aşamadan sonra ocağın altını biraz yükselttim. Yüksek ateşte patlıcanları kavurmaya başladım. Patlıcanlar ilk etapta yağı içerisine çekip sonradan tekrardan yağı bırakacaktır. Bu aşamada yağı az deyip yağ eklemesi yapmayın. Yağı yeterli geliyor. Patlıcanlar yumuşayıncaya kadar sabırla kavurmanız gerekiyor. Yaklaşık 10-15 dakika kadar kavurdum. Patlıcanları kontrol ediyorum. İstediğim yumuşaklığa geldiyse bu aşamadan sonra baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak ben tuz, pul biber, karabiber, çok az toz kırmızı biber ekledim. Damak zevkinize göre istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Baharatları ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp ocağımın altını kapatıyorum. İç harcını soğuk olarak kullanacağız. Hemen hızlı bir şekilde hamurumu hazırlamaya geçiyorum. Hamuru için yoğurma kabına 5 bardak un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 bardak ılık su, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ekledikten sonra yavaş yavaş karıştırarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 2 bardak kadar su kullandım. Hamurumuzun oldukça yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. İlerleyen dakikalarda kıvamını sizlerle paylaşacağım. Hamuru toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Masada 5 bardaktan ekstra yaklaşık yarım bardaktan biraz daha az olacak şekilde unu azar azar ekleyerek bu şekilde hamuru yoğurdum. Hamur yumuşak olmasına rağmen güzel yoğrulduğu zaman çok fazla elinize yapışmayacaktır. Hamuru toparlıyorum. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu pürüzsüz bir hal alıncaya kadar yoğurdum. Üzerini bu şekilde streçle kapatıp yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Dinlenen hamurun ve güzel yoğrulan hamurun kıvamını bu şekilde sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Hamuru toparlayıp masaya alıyorum.
Hamuru masaya aldıktan sonra hamur kartı ile ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Hamur kartı ile bu şekilde kestikten sonra ortadaki parçalardan başlayarak bezelerimi hazırlıyorum. İster istemez ortadaki parçalar biraz daha büyük oluyor. Ben bezelerimi bu şekilde eşitliyorum. Bezelerin eşit olmasına dikkat edin. Büyük olan parçalardan kopartıp küçük olan parçalara ek yaparak hepsini eşit hazırlıyorum. Hemen bezeleme aşamasını yavaş ve dikkatli bir şekilde yakından göstermek istiyorum. Hamuru bu şekilde yavaş yavaş toparlıyorum. Toparladıktan sonra elimle bu şekilde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Fazla olan kısmı elinizle kopartabilirsiniz. Bu beze diğer bezelere eşit olduğu için hemen bu şekilde hazırladım. Bezelerin üzerini poşetle tekrardan kapatıp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendiriyorum ki daha rahat bir şekilde açılsın. Bezeleri dinlendirdikten sonra her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum, kenara alıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra hızlı bir şekilde diğer aşamalarına geçeceğim. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bütün bezelerimi açtıktan sonra üzerini bir sofra beziyle kapattım. Kuruma yapmasın. Hemen hızlı bir şekilde hazırladığım yağ karışımından sürüyorum. 150 gram kadar tereyağını erittikten sonra üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağını ekleyip karıştırdım. Tamamen soğuduktan sonra yağ karışımını kullanıyorum. Yoğunlaşırsa tekrardan çok az ısıtıp tekrardan soğutmanız gerekecek. Yavaş yavaş yağı bol sürüyorum. Yağım çok sıvı halde olmadığı için biraz yoğun sürüyorum. Hamurları üzerine kapatırken yavaş yavaş bir yandan da hamuru büyütüyorum. Dikkat ederseniz hamur yavaş yavaş büyüyor. Bu aşamadan sonra üzerine koyduğunuz hamuru çok az yağlayabilirsiniz. Daha rahat bir şekilde açabilirsiniz. Aynı zamanda kullandığınız unun baklavalık ve böreklik olmasına dikkat edin. Bu tarz tariflerde çok daha güzel sonuç alabilirsiniz. Kullanacağım tepsinin altına 2 yemek kaşığı kadar hazırladığım yağ karışımından döküp sürdüm. Kontrollü bir şekilde hamurumu tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Tepsiye göre biraz daha büyük açabilirsiniz. Kenarlarından biraz sarkıtabilirsiniz. Ben hemen hızlı bir şekilde hazırladım. Kenar kısımlarını elimle bu şekilde çekiştirerek biraz daha büyütüyorum. Bu aşamadan sonra ben iç harcını koydum. O aşamada telefon kayıttan çıkmıştı. Hemen bu şekilde göstereyim. İç harcını yerleştirdim. Kenar kısımlarını bu şekilde biraz yükselttim. Hızlı bir şekilde diğerlerini de hazırlıyorum. Videoyu bu aşamada çok fazla hızlandırdım. Videonun çok fazla uzun olmaması için bu tarz tariflerde video ister istemez uzun oluyor.
Diğer 7 katı da aynı şekilde büyüttükten sonra hemen hazırladığım tepsinin üzerine yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra kenar kısımlarını videoda görüldüğü gibi içeriye doğru katlıyorum. Yavaş yavaş üzerine bastırarak tepsinin etrafında dönüyorum. Kenarlarını da içeriye doğru bastırdıktan sonra bir bardak yardımıyla orta kısmını kesiyorum. Diğer kısımları da ben hamur kartı ile kestim. Dilerseniz bir bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Ben bu şekilde biraz büyük porsiyon olarak kestim. İsterseniz tekrardan her birinin ortasından bir kez daha kesebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında böreğimi pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. Gerçekten kat kat tel tel oldu. Kesinlikle herhangi bir hamurlaşma olmadı. Son 5 dakikayı 150 dereceye düşürüp o şekilde pişirdim. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır bir börek oldu. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmaması adına bütün katlarını göstermeye çalışacağım. Sizler böreğin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.